Evren çok büyük değil mi? Evren deyince gözünde bile tam canlandıramıyorsun yani. Samanyolu galaksisi bile koskoca galaksi 100 milyar galaksiden sadece biri. Bizim mahallede yaşam başladıysa başka mahallelerde de başlamış olması gerekmiyor mu? Peki herkes nerede? En önden kabul etmemiz gereken iki gerçek var. Bir, bizim evrendeki tek zeki yaşam formu olmamız pek de mümkün değil. Bizim gidemediğimiz, göremediğimiz, duyamadığımız, anlamadığımız alan çok büyük çünkü. İki, NASA'lar, SETI'ler, zarsurt yıllardır uzaylı arıyoruz sanıyoruz ama işin aslı pek öyle değil. Kıyasla burnumuzun ucunu görebildiğimiz yok aslında. Bu yüzden de uzaylılarla herhangi bir şekilde iletişime geçme şansımız yok. Bir gezegende hayat olması için ne lazım biliyor musun? Ben de bilmiyorum, öğrendim. 1. Güneşimsi bir enerji kaynağı lazım. 2. Güneşimsiye ideal mesafede katı formda bir gezegen. Jüpiter, Satürn falan gibi gaz gezegenler olmuyor yani. 3. Likit su lazım. Gaz olmayacak ama donmuş da olmayacak. Yani ısı kaynağına tam uygun mesafede olacak. 3 ayı ve Goldilocks masalından dolayı buna Goldilocks bölgesi deniyor. Hani kız ormanda kayboluyor, bir kulübe bulup içeri dalıyor, 3 kap çorba görüyor masada. Biri çok sıcak, biri çok soğuk, biri tam orta, onu içiyor filan. İşte kızın adı Goldilocks. Goldilocks bölgesinde bulunan gezegenlerde hayatın oluşması için tam gerekli sıcaklıkta gezegenler. Oksijenli bir de atmosfer gerekiyor. Başka koşullar da var tabii. İşte yok efendim bir adet ay olacak, gezegenin eğikliğini stabilize etsin. Yok galakside öyle bir yerde olsun ki radyasyondan ne çok fazla ne az etkilensin. Civarında uygun konuda gezegenler olsun ki asteroidleri temizlesin. Çok koşulu var yani. Ama gezegen sayısı o kadar aşırı çok ki sırf bizim Samanyolu galaksisinde bile 50 milyon civarında gezegenin bu koşulları sağladığını hesap ediyorlar. Bir de videoya sığmaz ama Drake denklemi diye bir şey var. Drake Equation. İlginizi çekerse göz atın. Uzayda yaşam oluşması ihtimalini hesaplayan denklem işte bu. Şimdi Fermi paradoksu diye de bir şey var. Bu Fermi, herkes nerede diye soran arkadaş diyor ki bu kadar çok yaşama müsait gezegen var. Evrenin oluşmasıyla dünyanın oluşması arasında 9 milyon yıl var. İlla o arada başka gezegenlerde başka yaşam formları oluşmuş olmalı. Ve bizimle iletişime geçebilecek kadar ileri teknoloji geliştirmiş olmaları lazım. Yeterince zaman var yani. O zaman niye iletişemiyoruz? Buna cevaben çok saçma teoriler de üretiliyor aslında ama pek şaşılacak bir durum yok aslında ortada. Bir kere biz kendimizi sanıyoruz ki efendim NASA'lar, SETI'ler bilmem ne bir kulağımız hep dışarıyı dinlemede, Voyager'lar, radyo dalgaları filan ne paralar gömüyoruz bu işe. İnsanlık olarak sürekli gökyüzüne bakıyoruz filan. İşin aslı işte öyle değil. Henüz incelediğimiz gezegen sayısı sadece bizim galaksimizde bile çok çok az zaten. Dinlediğimiz radyo frekansı aşırı geniş bir spektrumun içinde tahmini birkaç frekans. Uzay araştırmalarına yatırılan para desen, hani film vardı ya Gravity diye, Sandra Bullock'lu filan. Onun bütçesi Hindistan'ın Mars'a gitmek için harcadığı paradan fazla. Düşün yani aslında ne kadar sallamıyoruz uzay mevzusunu. Sonracıma şu anda en büyük umudumuz radyo dalgaları ama düşün o bile 1800'lerde keşfedildi. Uzayı dinlemek için kullanmaya başlamamız ise 60'lar 70'ler. Yuvarlıyorum yılını çünkü arada çok aşamalar var. Yani de ki 50 yıldır falan dinliyoruz. 50 yıl ne ya? 50 yıl ne? Radyo dalgalarını aşması gereken mesafeler ışık yılıyla hesaplanıyor. Yani ışığın bir yılda gittiği mesafeyle. Radyo dalgası bir yılda nereye kadar gitsin de 50 yılda ne kadar uzaktaki sesi duyuyor olalım? Yine hiç. Yani bizden çok uzak olan yaşam formlarıyla iletişime geçmemiz için onların bize ulaşacak teknolojiye sahip olmaları gerekiyor. Çünkü bizim öyle bir teknolojimiz yok. Peki eğer onlar bu kadar gelişmiş teknolojiye sahipse belki de bizi hiç sallamıyor olabilirler mi? Mesela bir ateş böceğinin ya nasıl da kuyruğumu yakıyorum acayip teknolojiyim falan diye düşündüğünü düşün. Bir insan tutup da bu ateş böceğine tamam o zaman gel ben sana hadi kuantum fiziğini anlatayım der mi? Yürür geçer yanından, umurunda bile olmaz. Çünkü aradaki zeka farkı iletişim kurulamayacak kadar büyük. Belki de dünyaya ulaşabilecek teknolojiye sahip canlılarla bizim aramızda zeka farkı da o kadar büyük ve bizi sallamıyorlar. Sonuç olarak Stephen Hawking diyor ki bu kadar ileri teknolojiye sahip bir uzaylı ırkı sadece kolonize edecek, ham madde toplayacak, sömürecek gezegen arıyor olabilir. Bundan önce ne zaman ki çok gelişmiş bir toplum, az gelişmiş bir toplumla karşılaştı, sonuç hep az gelişmiş toplum olanı üzdü. Belki de kimsenin bize bulaşmıyor olması şu an bizim için en hayırlısı. Küresel ısınmayla kendimizi yok etmezsek önümüz açık aslında. Hele o bariyeri bir aşalım, gerisini o zaman düşüneceğiz.